YouTube videolarınıza kendi bilgisayarınızda oluşturacağınız yapay zeka sistemi ile otomatik altyazı oluşturabilirsiniz. Bunun için Hugging Face'in sunduğu Transformers.js kütüphanesini kullanacağız. Transformers.js, kendi tarayıcınızda LLM modellerini çalıştırabileceğiniz bir JavaScript kütüphanesidir. Bu kütüphane ile NLP, Computer Vision, audio gibi işlemleri tarayıcınızdan yapabilirsiniz. Sesten metne dönüşüm için kullanacağımız LLM modeli, OpenAI'ın sunduğu Whisper Small modelidir. Hemen geliştirmeye başlayalım. İlk olarak arayüzü tasarlayacağımız index.html dosyasını oluşturuyoruz. HTML dosya içeriğini hızlıca oluşturduktan sonra sayfa başlığını YouTube Transcript Extractor olarak ayarlayalım. Tasarımı Bootstrap ile yapacağız. Dolayısıyla Bootstrap CD'ni Style Sheet olarak ekliyoruz. Otomatik Speech Recognition işlemlerinde kullanmak için Transformers.js CDN'ini modül olarak ekliyoruz. Import ettiğimiz pipeline fonksiyonunu her yerde kullanabilmek için browser window'unu tanımlıyoruz. Artık geliştirmeler için tüm kütüphanelerimiz hazır. İlk olarak arayüz tasarımını geliştirelim. Body alanında arayüzde görünecek başlık ve alt başlığı ekleyelim. Tüm başlıkları yazdıktan sonra ses dosyasının yükleneceği formu oluşturalım. Bir transcribe butonu ve onClick fonksiyonu tanımlayalım. Çıktığı göstereceğimiz output alanını oluşturalım. Transkripti indirmek için kullanacağımız Download SRT butonunu ekleyelim. Tabi bir de dosya seçebilmemiz için gerekli olan input file alanını ekleyelim. Oluşturduğumuz arayüzü gördükten sonra fonksiyonları tanımlamaya geçebiliriz. Fonksiyonları tanımlayacağımız index.js dosyasını oluşturalım ve açalım. İlk olarak kullanacağımız yapay zeka modelini ve yapacağı işlemi pipeline fonksiyonunu kullanarak tanımlayacağız. Automatic Speech Recognition için Zenova Whisper Small modelini kullanacağız. İkinci fonksiyonumuz Transcribed fonksiyonu. Audio file input'unda seçilen dosyayı bir değişkene atıyoruz. Ardından Create Object URL fonksiyonuyla dosyaya ait bir URL üretiyoruz. Initialize model fonksiyonunda atadığımız transcriber fonksiyonuna oluşturduğumuz URL'i veriyoruz. Transcriber fonksiyonuna ikinci parametre olarak bir obje tanımlıyoruz. Bu objenin içeriğinde language parametresini Turkish olarak veriyoruz. Bu parametre yüklediğimiz ses dosyasının dilini temsil ediyor. Task olarak transcribe veriyoruz. Böylece modele görevinin verilen ses dosyasının metnini çıkarması olduğu söyleniyor. Son olarak return timestamps parametresini true olarak veriyoruz. Bu parametreyle de sürelerin de çıktı olarak verilmesini sağlıyoruz. Transcriber fonksiyonu bize çıktı olarak sese ait metni JSON formatında döndürecektir. Bu çıktıyı Output Area alanında gösterelim. Initialize model fonksiyonunun sayfa içeriği yüklendiği anda çalışmasını sağlayalım. Ve ilk testimizi gerçekleştirelim. Kendi bilgisayarında yapay zeka ile browser'a soru sor videosunun URL'ini kopyalayalım ve y2mate.com adresinden mp3'e çevirelim. Tekrar arayüze dönüp indirdiğimiz dosyayı seçelim ve transcribe butonu ile metne çevirelim. Sonuç başarılı. Şimdi bazı arayüz düzenlemeleri yapalım ve download fonksiyonunu geliştirelim. Öncelikle transcribe butonunun işlem sırasında disable olmasını sağlayalım.
Download fonksiyonunu geliştirmek için referans alacağımız YouTube altyazı dosyasını indirelim. Formatı gördükten sonra sürekli görebilmek için ekranın sağına yerleştiriyorum. Öncelikle transcriber fonksiyonunun çıktısı JSON olduğundan bir SRT dönüşüm fonksiyonuna ihtiyacımız var. JSON data.chunks içinde dönüp sağdaki dosya formatına uygun bir mapleme yapıyoruz. JSON çıktısındaki timestamps alanı YouTube altyazı dosyasına uygun olmadığından bir timestamp formatlama fonksiyonu geliştirmemiz gerekli. Format timestamp adında bir fonksiyon daha ekleyelim. 0 milisaniyeye karşılık gelen bir tarih tanımlayıp JSON'dan gelen timestamp'i saniye olarak verelim. Saat, dakika, saniye ve milisaniye değerlerini YouTube'dan aldığımız altyazıdaki uygun şekilde oluşturalım. Son olarak tüm bu tanımları uygun formatta döndürelim. Şimdi download fonksiyonunu tanımlayabiliriz. JSON çıktısını output area alanına bastığımız için veriyi oradan alacağız. Aldığımız veriyi convert.json to srt fonksiyonu ile srt formatına dönüştürüyoruz. SRT formatındaki veriyi blob olarak tanımlayıp URL'ini oluşturuyoruz. Ardından bir A elementi oluşturup linki bu A elementine veriyoruz ve oluşturduğumuz A elementine tıklama eventi gönderiyoruz. Ve son olarak oluşturduğumuz sanal URL'i siliyoruz. OnClick eventine fonksiyon adını download.srt olarak verdiğimiz için fonksiyon adını değiştirelim. Ve son olarak convert.json to srt fonksiyonuna JSON data parametresini verelim. Artık her şey hazır. Hadi test edelim. SRT dosyasını indirelim ve YouTube örneğiyle karşılaştıralım. Bizim çıktığımız çok daha iyi görünüyor. Sadece bir enter fazla gelmiş. Onu düzeltelim. Dikkatinizden kaçmamıştır. Bizim ürettiğimiz altyazı sadece ilk 30 saniyeyi veriyor. Bunu düzeltmek için transcriber fonksiyonuna iki parametre daha göndermeliyiz. Bunlardan ilki chunk length s parametresi bir seferde kaç saniyelik ses işleneceğini belirtir. Bunu maksimum 30 verebiliriz. Biz de 30 verelim. İkincisi stride length s parametresi her döngüde bir önceki parçadan kaç saniyelik veri alması gerektiğini belirtir. Bunu da 5 verelim. Yani bu parametrelerle ilk 30 saniyeyi işle, sonra 25. saniyeden başlayıp ikinci 30 saniyeyi işle demiş oluyoruz. Bu ayarlarla oynayarak sonuçları iyileştirebilirsiniz. 8 dakika gibi kısa bir sürede kendi bilgisayarınızda ücretsiz olarak çalışan YouTube altyazı üretici geliştirmiş olduk. İçeriği beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.